Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında şimdiki konumuz Hermann Hesse. Alman yazar, şair. Elimizdeki kitabı İnanç da, Sevgi de aklın yolunu izlemez. Hermann Hesse 1877'de Almanya'da doğmuş. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndaki Alman militarizmini protesto etmek için İsviçre'ye kaçmış. İkinci Dünya Savaşı'nda kitapları Naziler tarafından yakılmış. 1946'da Nobel Edebiyat Ödülü almış. 1960 yıllarında Amerika'da canlanan Budizm ve Zen Budizmi akımları sırasında en çok okunan yazarlar arasına girmiş. İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu İzlemez adlı kitabını 2000 yılında okumuştum daha önce. Bugün ikinci kez okudum ve altını çizdiğim bölümleri paylaşacağım sizlerle. Kendi kendilerini sevmiş, düşmanlarına kin ve nefretle bakabilmiş saf dil insanlara ne mutlu. Ne mutlu o kişilere ki kendi kendilerinden asla kuşku duymazlar. Çünkü ülkelerinin içine düştüğü sefalet ve yıkımda kendilerinin en ufak bir suçu olmadığına inanır, bundan Fransızları, Rusları ya da Yahudileri kim olduğu fark etmez, işte birilerini, bir düşmanı sorumlu tutarlar. İlkel insan korktuğu şeyden nefret eder, ona karşı hınç besler. Uygar ve aydın insanda ruhunun kimi katmanlarında ilkel insana benzer. Dolayısıyla ulusların ve ırkların başka ulus ve ırklara karşı duydukları kin ve nefret onlardan üstün ve güçlü sayılmalarından değil, güvensizlik ve güçsüzlüklerinden kaynaklanır. Gelecekte şimdikinden daha iyi bir insanlığın var olacağını sanmıyor, insanlığın falan zamanda daha iyi, filan zamanda daha kötü olduğuna inanmıyorum. İnsanlık nasılsa öyle kalmıştır hep. Her insanın kendi kendisinden çok şey beklemesini anlıyor ve onaylıyorum. Ama aynı şeyi başkalarından da beklemesini ve yaşamını iyi uğrunda sürdürülen bir savaşa dönüştürmesini anlayışla karşıladığımı ve onayladığımı söyleyemem. Çünkü savaş, eylem ve muhalefet en küçük bir değer taşımıyor gözümde. Dünyayı değiştirmeye yönelik her istemin savaşa ve şiddete yol açacağını bildiğimi sanıyorum. Dolayısıyla şu ya da bu muhalefet cephesine katılmam olanaksızdır. Çünkü bunun doğuracağı sonuçları uygun görmüyor, yeryüzündeki haksızlık ve kötülüğü ortadan kaldırabileceğine inanmıyorum. Değiştirebileceğimiz ve değiştirmemiz gereken şey bizleriz. Biz kendimiziz. Bizim sabırsızlığımız, manevi alandaki bencilliğimiz, incinip kırılmalarımız, sevgi ve hoşgörü noksanlığımızdır. Bunun dışında dünyayı değiştirmeye yönelik her görüş en iyi niyetlerle de yola çıkıyor olsa yararsızdır bence. İnsanlardan çoğunun görüş ve düşünceleri kişisellikten uzak, mensup oldukları sınıfların görüş ve düşünceleridir. Gerek kapitalistlerin, gerek sosyalistlerin %99'u doğruluklarını sınamaya zekalarının asla el vermediği görüş ve düşünceleri benimserler. İnsanların birbirlerine eşit kılınması ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın doğaya aykırıdır. Sonunda fanatizm ve savaşa yol açar. Akıl ve mantık adamları tek amaçları iyiyi dünyaya egemen kılmak da olsa iktidar sahibi olmak için uğraşıp didinirler. Bu çabalarında kendilerini bekleyen en büyük tehlike ele geçirilen iktidarı kötüye kullanmaları, başkalarını sultaları altına almak istemeleri, ortalıkta terör havası estirmeleridir. Bir köylünün dayaktan geçirildiğini görmeyi bile içi pek götürmeyen Troçki, kafasındaki düşünce uğruna yüz binlerce insanı hiç kılı kıpırdamadan boğazlatabilmiştir. Hem yaşasın vatanseverleri hem cüzdan vatanseverleri manevi değerler uğrunda çaba harcayanların karşısına dikilir ve bu ikisinin sıklıkla tek kişide birleştiği görülür. Bir yazar, bir bakandan, bir mühendisten, bir sokak konuşmacısından ne daha iyi, ne daha değersiz ama düpedüz değişik biridir. Bir balta baltadır. Baltayla odun ya da kafa yarılabilir. Gel gelelim bir saat ya da barometre başka amaçlara hizmet eder. Odun ya da kafa yarmada kullanılmak istendi mi kırılıp dökülür, bozulur,
ve kimseye yarar sağlamaz. İnsanların içinde savaş korkusunu besleyip büyütmek, savaşa ticaret ve kazanç gözüyle bakanların başvurduğu eski bir kurnazlıktır. Savaşı yapanlar, başkalarının yaşamını umursamayanlardır. Savaşı başkalarının malı, kanı ve canıyla yapar böyleleri. Bu davranışlarıyla ilgili olarak bizim ne düşündüğümüz ve savaşta neler çektiğimiz onları hiç mi hiç ilgilendirmez. Kahramanlıktan kıvanç duymak yalnızca yaşamlarını tehlikeye atmayı göze alanların hakkıdır. Ötekilerde ise bir kandırmacadır. Suç her zaman iki taraftadır. Karşısındakinin suçunu saptamak dünyada hiçbir şeyi düzeltmez. Çünkü insanın kendi suçu da rol oynar olup bitende. Zor kullanılarak dünyada herhangi bir değişikliğe gidilmesine karşıyım ve böyle bir şeyi desteklemiyorum. Her zaman yanlış kişiler ölümü boylamaktadır. Öldürülenler doğru kişiler de olsa öldürmenin durumu düzeltici ve işlenmiş suçları bağışlatıcı bir gücü içerdiğine inanmıyorum. Birbirine ne kadar yakın oturulursa birbirini tanımak o kadar zorlaşır. İlkel insan dünyanın orta noktasını oluşturduğu, başkaları akıntıya kapılmış, sürüklenip giderken kendisinin ırmak kıyısında sağ salim dikildiği duygusunda baş gösterecek en ufak bir rahatsızlığı bir tehdit gibi algılar. Uykusundan uyandırılıp aydınlatılmaya yanaşmaz. Uyanıklığı, gerçekle yüz yüze gelmeyi, aklı düşman bilir kendine. Bunlara kin ve nefretle bakar. Soylu hayvanlar yıkılıp giderken ada tavşanları ayakta kalır. Bir iddiaları yoktur. Kendilerini bulundukları konumda rahat hisseder. Ürerler boyuna, yavrulayıp dururlar. Her çöküş büyük şeylerin ciddiye alınıp, küçük şeylerin ciddiye alınmamasının pek doğal görülmesiyle başlar. İnsanlığın ululanması, ona hizmette bulunanlara ise eza ve cefanın reva görülmesi, vatana, kiliseye ya da partiye kutsal gözüyle bakılıp, günlük işlerinse baştan savma ve üstünkörü yapılmasıyla başlar ahlak bozukluğu. Dünyaya ayak uyduramayan kişi, kendi kendini bulmaya yakın olandır. Dünyaya ayak uyduran kişi ise kendini bulamaz. Şu ya da bu cinayetin işlendiğini işittim ya da bir yerde okudum mu, gereğinde benim de benzer cinayetleri işleyebileceğim ya da bu yolda bir ayartıya kapılacağım duygusu sıklıkla uyanmıştır içimde. İnsan ne iyi ne kötü bir varlıktır. İyi olmak için de, kötü olmak için de gerekli tüm olanaklarla donatılmıştır. Bilincinin ve istencinin iyiden yana eğilim göstermesi bir kez az şey değildir. Böyle bir durumda bile insanın içinde o çok eskilerden gelen içgüdülerin tümü derinlerde, diplerde yaşamını sürdürür ve onu umulmadık eylemlere sürükleyebilir. Kimse çocuk edinsin diye evlenmez ama doğacak çocuklar değiştirir kendisini ve sonunda anlar ki meğer her şey çocuk sahibi olmak için yapılmıştır. Dürüst, temiz bir insan kendine düşmanlar edinmeksizin hiçbir adım atamaz. Sonuna kadar yaşanıp çözümlenmemiş her sorun dönüp dolaşıp ileride yeniden karşımıza çıkar. Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar. Yalnızlık, yazgının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu yoldur. Olanaklıya erişmek için dönüp dolaşıp olanaksıza ulaşma yolunda çaba harcanmalıdır. Yazgıyı yenmenin tek yolu onu anlayıp kavramaktır. Bazıları kendilerine kusursuz gözüyle bakar. Bunun nedeni kendilerinden fazla bir beklentileri olmayışıdır. Hiçbir eylem daha önce ne yapmalıyım diye soran biri tarafından gerçekleştirilmiş değildir. Anlamsızlık nasıl bir solucan için bir üzüntü kaynağı oluşturmuyorsa, insanların çoğu için de asla bir üzüntü kaynağı sayılmaz. Ne var ki bu üzüntüyü duyup bir anlam arayışına soyunan az sayıdaki kişiler insanlığın anlamını oluşturur. Bize düşen nasıl ki güneş ve ay, deniz ve kara birbirine pek yaklaşmazsa birbirimize yaklaşmak değildir. Amacımız birbirimizi tanımak, her birimizin karşısındakini nasılsa öyle
Yani kendi karşıtı ve kendisini bütünleyen parça gözüyle görmesi ve böyle biri kimliğiyle ona saygı duymasıdır. Bir yetişkin fazla bir anlayıştan yoksun, içini güçlük duygusuyla dolduran bir üstünlük edasıyla davranır çocuğa. Derken bir an gelir, üstünlük duygusunun sadece karşısındaki varlığı tanımamasından kaynaklandığı görülür. Hiç kimse kendisinin yaşamadığı şeyi başkalarında göremez ve anlayamaz. Çocuktaki pek çok şey anne ve babaları rahatsız ettiği için huysuzluk sayılır. Oysa çocuk kendisi için doğal ve masum davranışları bir vicdan rahatlığıyla sergilemektedir. İnanç ve şüphe karşılar birbirini bütünler. Şüphenin olmadığı yerde gerçek inançtan söz edilemez. Herhangi bir erdemi ya da belli bir dini insanlar tarafından ideal yapılmaya layık görmüyorum. Bence insanların ulaşmak için çaba harcayabilecekleri en yüce değer, tek kişinin ruhunda sağlanacak, elden geldiğince ileri düzeyde bir ahenktir. Bir tezi ne kadar ayak direyerek ve amansızlıkla savunursak, tez o kadar karşı durulamayacak bir güçle antitezini davet eder. Bilgi başkalarına iletilebilir, bilgelikse hayır. Bilgelik aranıp bulunabilir, yaşanabilir, bilgelikle dolabilir insanın içi. Bilgelik insanı taşıyabilir ama dile getirilemez, öğretilemez bilgelik. Bir doğru ancak tek yanlı olması durumunda açığa vurulabilip sözcüklere dökülebilir. Düşüncelerle düşünülebilip, sözcüklerle söylenebilen her şey tek yanlıdır. Bütünlükten, yetkinlikten, birlikten yoksundur. Ne var ki dünya, içimizde ve çevremizdeki varlık asla tek yanlı değildir. Bilgelik dile getirilemez. Bir bilgenin dile getirmeye çalıştığı bilgelik her zaman bir budalalık gibi bir izlenim uyandırır. Can sıkıntısı diye bir şey bilmez doğa. Can sıkıntısı kentli insanın bir marifetidir. Güzellik ona sahip olanı değil, onu sevebilen ve onu baş tacı edinebilen kişiyi mutlu kılar. Çokluk dünya kötüdür dendi, aşağılandı. Çünkü bunu yapan kişi gece iyi uyuyamamış ya da yemeği fazla kaçırmıştı. Çokluk dünya için cennet dendi. Göklere çıkarıldı. Çünkü bunu yapan az önce bir kızı öpmüştü. Hiçbir şey önemli, hiçbir şey önemsiz değildir. Yaşam bir gölge oyunudur. Ama ruhlarımızdaki nesnelerin perdeye yansıyan görüntülerinin derin, korkunç bir gerçeklikleri vardır. Kimse kendisini ilgilendirmeyen bir şeyin düşünü görmez. Doğada 10.000 renk vardır. Bizler bu renk skalasındaki 10.000'i 20'ye indirgemeyi kafamıza koymuş bulunuyoruz. Aydın kadar kendini beğenmiş, aydın kadar kabul görmeye ve onaylanmaya can atan kimse yoktur. Gerçekten de aydın biri kabullenilmeye ve onaylanmaya şiddetle gereksinim duyar. Bazen mutlu insanlara aptal görünseler de keşfedilmemiş bilge kişiler gözüyle bakmak geliyor içimden. Akıllılıktan daha salakça olup insanı daha çok mutsuz eden bir başka şey var mıdır? Her sevincin harikulade yanı, hak edilmeden çıkıp gelmesi ve asla satın alınamayışıdır. Ancak içinden kovulduğumuz zaman cennet olduğunun bilinmesine izin verir. Mutluluk özlemiyle dolup taşar insanın içi ama yine de insan ele geçireceği mutluluğa uzun süre katlanamaz. Evet denilip sineye çekildi mi, mutsuzluk mutluluğa dönüşür. Bir insanı biraz daha mutlu, biraz daha şen biri yapabiliyorsak bundan asla geri kalmamalıyız. Yaşama anlamını kazandıran tek şey sevgidir. Bir başka deyişle ne kadar çok sevebilir ve kendimizi sevgi uğruna ne kadar çok gözden çıkarma gücünü gösterebilirsek yaşamımız o kadar çok anlam kazanır. Kişilik olmadan bir sevgiden, gerçek ve derin bir sevgiden söz açılamaz. Birine gönlünü kaptırmanın ne kolay, gerçekten sevmenin ise ne çetin ve güzel şey olduğunu herkes bilir ve yaşar bunu. Bütün gerçek değerler gibi sevgi de alınıp satılamaz. Alınıp satılabilen, zevk veren nesneler olabilir ama sevgi hayır. Öyle inanıyorum ki gençlikle yaşlılık arasında çok kesin bir sınır çekilebilir.
Gençlik bencillikle sona erer, yaşlılık başkaları için yaşamayla başlar. Bir delikanlının bir oğlandan, bir adamın bir delikanlıdan daha fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü o zaman bir yaşlının da genç bir adamdan sonunda ömrünü tamamlamış, yani bu dünyadan göçüp gitmiş kişiden daha fazla bir şey sayılacağını ileri sürmem gerekir. Oysa bunu hiç aklım almamıştır. Dolayısıyla yanına yaklaşabileceğim tüm nesne ve olaylara her zaman eşit değerde, eşit ilginçlikte nesne ve olaylar gözüyle bakmışımdır. Bu yüzden bir yaşlıyı bir genç gibi, bir Kasım akşamını bir yaz fırtınası gibi, hatta bir hayvan ya da bir ağacı, tıpkı bir insan gibi seve seve anlatır, betimlerim yapıtlarımda. Hermann Hesse'nin İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu İzlemez adlı kitabımda altını çizdiğim bölümleri paylaştım sizlerle. Okuduğum kitapta yorumumu, kendi fikrimi eklemiyorum. Çünkü herkesin okuduğu kitaptan anlayacağı geçmiş birikimleriyle ve kendi bilgisiyle ilgilidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.